Uzun Adamlar YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Renault Clio 5 Touch paket incelemesi yapacağız. Yollarda sıklıkla görebileceğiniz bir araç. Aracımız 2020 model bir araç. Evet, kilometre bile yapılmadı daha bu Araç araçta. daha 500 kilometrede bayiden çıktığı gibi incelemeye aldık diyebiliriz. Evet. Daha poşetleri de burada hastaları için bu poşetleri de beraber sizlerle beraber videoya sakladık. 500 kilometre bunlarla gezdik. Evet. Şimdi sizlerle beraber bunu hep beraber açarız. Sonra da aracımızın incelemesine geçeriz. Evet. Genel bir dış tasarımına bakacak olursak öncelikle Megane'a benzer bir far karşılıyor bizi. Tabii öndeki Renault logosu da büyümüş durumda. Buradaki tasarım biraz daha köşeliydi hatırladığıma göre. Bu biraz daha inceltilmiş, biraz daha tasarıma uydurulmuş. Gene piyano bilek plastiğimiz burada da devam ediyor. Genel olarak aracın hatları eski Clio'yu koruyor fakat yeni o ufak tefek dokunuşlarıyla, ufak tefek makyajlarıyla çok güzel bir hava katmış. Araç önceki o kiralık araç algısından daha fazla kurtulmuş ve daha sportif bir görünüme kavuşmuş. Jantlarımız burada bir kapağımız mevcut. Alüminyum görünümlü bir kapak, bu güzel bir detay. Önceki Renault Clio'larda da böyle bir tasarım vardı galiba. Bu Touch paketi olduğu için maalesef bize kapaklı geliyor. Önde hava kanallı soğutmalı bir diskimiz var. Önde de aktif bir soğutmamız var tamponda. Arkaya gelecek olursak, arkada araç 1.3 130 beygir olmasına rağmen, güçlü bir araç olmasına rağmen bu B segmenti hatchback için. Arkada kampana mevcut. Aslında diskli modelleri de var fakat disk ikon paketiyle birlikte geliyor. Motor seçeneğine göre değil, araç donanımına göre buradaki kampananızı disk fren yapabilirsiniz. Aracın arkasındayız şimdi. En önemli detay burada Clio'larda benim hani bu aracın Clio olduğunu, burada herhangi bir yazı yazmasa da Clio olduğunu anlayacağım detay şu çizgimizdir. Ütü çizgisi de denilebilir buna. Çok fazla kıvrımlı olsa da. Farlar gene kendi güzel formunu koruyor. Biraz bildiğimiz yeni Renault'lardaki o uzatmayı burada Clio'da küçük kullanmışlar. Gene LED bir stop grubumuz var. Burada bagaj açma tuşumuz, burada plakalığım burada bulunuyor. Biraz aşağıda konumlanmış, elinizde poşet falan varken çok sıkıntı. Plaka lambalarımız touch paket olduğundan dolayı halojen olarak geliyor. Ayrıca bir önceki nesildeki Clio'da arka sensörlerimiz çok kötü yerleştirilmişti ve görüntüleri çok kötüydü. Bu sefer burada iki yanda, şurada görebileceğiniz gibi çok daha güzel yere konumlanılmış sensörler var. Genel olarak arkası böyle. Burada çok hoş bir antenimiz var. Gene o geleneksel çubuklardan daha güzel gözüküyor. Biraz daha tasarım yapılmış orada. Bu güzel bir detay. Küçük bir difüzörümüz var. Çok fazla böyle ağam şahım bir difüzör olmasa da çok hoş bir görüntüsü var burada. Egzozumuzda 130 beygir olduğunu hissettiren bir çapı var. Bu arada aracın dışından genel olarak genel hatlarıyla bahsettik fakat frenlerden bahsettik, jantlardan bahsettik, lastiklerden bahsetmedik. Lastik olarak araçta fabrika çıkışlı olarak Michelin'in Primacy 4 lastikleri geliyor. Bu lastikler aslında İstanbul şartları için gerçekten güzel lastikler. Daha üzeri mumlu olduğu için lastiklerin yol tutuşu hakkında pek bir hissiyat sahibi olamasak da ilk intiba olarak gerçekten güzel duruyorlar. Onun haricinde lastik ve jant bölümünü frenlerle beraber bu şekilde halletmiş olalım. Kafanıza takılan sorular olursa tabii ki yorum olarak bize belirtebilirsiniz. Bu arada hala abone olmayıp izleyenler var. Onlar da lütfen bize destek olmak için abone olursa çok seviniriz. Reklamlar bittiğine göre artık aracın diğer dış hatlarından da bahsetmeye devam edebiliriz. Clio geleneği bunu aslında 2006-2005 yıllarında Seat Leon'larda görmeye başlamıştık. Ki başka modeller de bunu kullanıyordu. Arka kapı kolumuz gizli. Yine bu şekilde açtığım zaman arka kapı kolu bu şekilde, ki kapı sesini de
böyle duymuş olalım. Onun haricinde bu araç touch paket olduğu için araçta herhangi bir keyless go ya da camların karartılması gibi bir durum söz konusu değil. Yani aracımızı sadece şu şekilde gördüğünüz anahtardan, şöyle bir sustalı anahtarı var, bu şekilde aracımı açıyorum. Onun haricinde anahtarda açma tuşuna basılı tuttuğum zaman herhangi bir reaksiyon gösterilmiyor. Fakat camlar açıksa kilit tuşuna 2 kere ard arda bastığımda aracın açık olan tüm camları kapanıyor hızlı bir şekilde. Fakat yarım açık kalsın, yarım kapalı kalsın gibi bir olay yok. Bastığım anda hepsi tamamen sonuna kadar kapalı duruma geliyor. Aynalar bu pakette yine katlanır değil. Touch paketlerde sadece ısıtmalı ve elektrikli yan aynalar tercih edilmiş. Onun haricinde ön tarafta bir yağmur sensörüm bulunuyor. Ki burada far olarak aydınlatmasını beğendiğimiz bir far grubu var. Aslında bu Clio 4 ile çok farklı değil. Fakat ne farkı var? Uzunları biraz daha gelişmiş ve aydınlatması biraz daha gelişmiş bir far grubu. Aracın kataloğunda aktif far sistemi, akıllı far sistemi olarak geçse de ben herhangi bir hareketini görmedim. Sadece otomatik olarak aracı çalıştırdığımızda yükseklik ayarı yapıyor. Araçta herhangi bir sis farı bulunmasa da yine farın içerisinde farklı bir ampul yanarak sis farı görevi görüyor. Ve araçta sis farı ibaremiz mevcut. Burada bir AFU çarpışma önleyici sensörü görüyorum. Yine aracın donanım listesinde bu var görünüyor. Fakat yani yaptığımız testlerde aracı kurcaladığımız kadarıyla bununla alakalı ne bir sistem bulabildik, ne bir kapatma tuşu, aktif etme tuşu bulabildik, ne de çalışmasına şahit olduk. Durumlar bu şekilde aracımızın dışından. Şimdi dilerseniz aracın iç kısmına geçelim ve biraz da orada incelemelerimizi sürdürelim. Evet, şimdi aracın içerisine geçmiş bulunuyoruz. Burada açıkçası biraz daha artık VAK grubu rakipleriyle, daha çok PSA grubuyla yarışabilir hale gelmek için araçta ufak tefek böyle güncellemeler yapılmış ve artık o bildiğimiz Clio görüntüsü biraz daha oval yapıya sahiptir biliyorsunuz ki. Artık burada yerini biraz daha keskin hatlara, biraz daha teknolojik öğelere, daha doğrusu biraz daha Peugeot'umsu bir hal almış durumda yapı olarak. Torpidomuz çok geniş, aracın burnunu artık göremiyoruz ve hani bu genişlik faktörü araçta aslında bize bir güven hissiyatı uyandırıyor diyebiliriz. Onun haricinde bu kısımların hepsi yine sert plastik. Yani şuradaki malzememiz, şuradaki materyalimiz biraz böyle ufak bir karbon detayı var. Kumaş kaplama ve burası yumuşak bir malzeme. Çok yumuşak sayılmasa da. Eskiden R-Link olarak bildiğimiz sistem kalkıp yerine yine aslında aynı yazılım ama görsel olarak arayüzü değiştirilmiş. Daha çok 7 inçlik bir ekran kullanılmış ve biraz daha öngörülü çalışabilen bir sistem haline gelmiş aslında. CarPlay ve Android Auto olması gerçekten sürüşte bu aracın en güzel oyuncaklarından bir tanesi ve özellikle bu aracın yapılış amacı biraz daha şehir içi trafikte daha yoğun zaman geçirmek olduğu için bu ekranla gerçekten çok fazla zaman geçiriyoruz ve gerçekten çok güzel bir kalite algısı yaratıyor bizde. Dokunma özelliği olarak gayet güzel, öngörülü çalışıyor. Normal bir tablet, telefon hissiyatı açıkçası bize uyandırıyor diyebiliriz. Burada görmüş olduğumuz tuşlar çok fazla dolu olmadığı için aracımız touch paket olduğu için birçoğu boş. Fakat burası Icon paketlerde ve RS Line paketinde komple tuşla dolu oluyor. Touch pakette komple boş diyemeyiz. Burada bir kapı kilitleme tuşumuz, dörtlü tuşumuz, Eco tuşumuz ve Start Stop'u kapatma tuşumuz bulunuyor. Alta geçtiğimizde ise burada manuel olarak bir klima görüyoruz. Analog bir klima yapımız var. Dijital bir klima değil. Çift bölgeli klima özelliği de bulunmuyor. Alt kısma indiğimiz zaman ise bir adet 12 voltluk güç girişimiz, AUX kablosu girişimiz ve 2 adet de USB çıkışımız bulunuyor. Zaten eski Renault güncel tasarımına baktığımız zaman da bir önceki jenerasyonda ve Megane'larda, Talisman'larda kullanılan vites topuzumuz yine burada yer alıyor. Fakat onlardan tek farkı var. Bu vites haznesi artık triptonik değil. Yani sadece drive tuşuna kadar tuş bulunuyor. Onun haricinde sola çektiğimiz zaman artı eksi gibi bir tuş yok. Bunun yerine direksiyonumuzun arka tarafına konumlandırılmış 2 adet sol tarafta eksi sağ tarafta artı şeklinde bir manuel sürüş opsiyonumuz var. Yani bu ne demek oluyor? Aracımızda manuel olarak kontrol ve drive modu normal olarak aracımız seyredebiliyor. Direksiyon üzerindeki tuşlarımızdan da burada birçok tuş bulunuyor. Aslında aracın bütün detaylarına buradan erişebiliyoruz. Sol taraf bildiğimiz üzere genelde araçlarda hız sabitleme ve yolla alakalı bilgilere ayrılır. Burada da gördüğümüz üzere hız limitörü ve hız sabitleme özelliğimiz var.
Şuradaki 0 tuşuyla bunların hepsini resetleyebiliyoruz. Artı eksi tuşlarıyla da değerimizi gaza basıp sabitlemek yerine buradan sabitleyici devreye alarak ya da limitörü devreye alarak arttırıp eksiltebiliyoruz. Sol tarafta da otomatik far da var bu araçta ve yine bu menülerde gayet anlaşılır. Bildiğimiz Fransız otomobili geleneği bu tuşlarda sürüyor. Renault'larda biliyorsunuz ki direksiyondan herhangi bir müzik multimedya kontrolü yapılamıyor. Fakat bildiğimiz üzere şu kısımda bir kol bulunuyor. Bu kol üzerinden bu ayarlamaları, sesle alakalı şu ekrandaki bütün her şeye erişebiliyoruz. Müzik değiştirme, ses açma, kapama, müziği durdurma gibi detaylarımız burada yer alıyor. Bunların dışında aracımız touch pakette direksiyonumuz, vites topuzumuz ve körüğümüz, onun haricinde el frenimiz gerçekten kaliteli bir deriyle donatılmış ve sürüş hissiyatı olarak gerçekten çok güzel bir hissiyatı var. Açıkçası ucuz bir malzeme kullanılmamış. Bu açıdan aracın direksiyonu, vites topuzu ve el frenini kombinasyon yaptığımız zaman gerçekten araçta kaliteli bir araç algısı yaratıyor. Orta konsolda normalde ikon pakette elektrikli bir el frenimiz bulunuyor. Fakat burada sadece yeri var. Kendisi yok. Herhangi bir kol dayama gibi bir detayımız yok. Bu aracın en büyük eksilerinden bir tanesi bence. Bu araçta muhakkak kol dayama olmalıydı. Araca bindiğiniz zaman bu kadar donanımın içerisinde bir kol dayama arıyorsunuz açıkçası sürücü olarak. Burada bardaklıklarımız ve ufak bir alanımız da mevcut. Yani saklama gözü olarak da aracımız gerçekten yeterli bir araç. Aracın en büyük detayı bu, hiçbir yerde yazılı olarak görünmüş bir şey değil. Böyle bir şeyi neden sergilemiyorlar onu da çözebilmiş değilim. Araçta Beats Audio var. Bu gerçekten müthiş bir müzik kalitesi sağlıyor bize. Eskiden ek paket olarak Clio 4'lerde, ikon paketlerde farklı bir müzik sistemiyle geldiğini biliyoruz. Fakat bu touch paket olmasına rağmen herhangi bir opsiyon vesaire bir durum da değil. Beats kullanılması gerçekten araçtaki müzik kalitesini bayağı üst seviyelere çıkarmış durumda. Tabi kapılardan bahsetmeden de olmaz. Kapılarımız yine sert materyalden oluşuyor fakat kalitesiz bir plastik değil açıkçası. Yine böyle 1 mikron içeri göçen şekilde bir yapısı var ve takır tukur değil. Yolda herhangi bir trim sesi vesaire duymuyorsunuz bu sayede. Şimdi burada cam düğmelerimiz var. Bu görmüş olduğunuz cam düğmelerinin 4'ü de otomatik, yani bir basışta aşağı inip bir basışta yukarı kalkabiliyor. Şurada yine çocuk kilidini görüyoruz. Şu şekilde aktif olup olmadığını da şurada kırmızıdan anlayabiliyoruz. Yine burada elektrikli ayna kontrollerimiz var. Eğer aracımız ikon paket olsaydı şurada da bir tuşumuz daha olacaktı ve aynalarımız katlanabiliyor olacaktı. Kapı detayı olarak sadece bir krom kapı kolu tercih edilmiş. Gayet şık ve basit bir tasarım. Şurada bir hoparlörümüz var. Onun haricinde bir de sade basit bildiğimiz bir tasarım. Kapı cebimizi görüyoruz. Gayet geniş. Şuraya bir su konulabiliyor. 1 litreye yakın bir su alabiliyor. Cüzdan vesaire gibi şeyleri. Gerçi orta alan zaten çok geniş olduğu için bu konuda bu cepleri aslında çok fazla kullanmıyoruz diyebilirim. Uzun Adamlar kanalının olmazsa olmaz bir testi bu. Uzun adamlar olarak koltuk testimiz. En çok sıkıntı çektiğimiz yer. Koltuklar bize göre ayarlı vaziyette. Alper, arka tarafta ne hissediyorsun? Neler var, neler yok? Arka taraf aslında boş. B segmenti bir araçtan bekleyeceğiniz gibi. Herhangi bir hava menfezi bir burada gözümüz yok. Öndeki gözün devamını, aslında arkadaki kişiler buradaki gözün devamını kullanabilir. Kapı gene sert plastik. Ama arka tarafta materyal olarak sanki biraz daha değişim var gibi aynı zamanda. Biraz daha burada fakirleşmeyi hissediyoruz, evet, diyebiliriz. Zaten önde sert plastiğimiz mevcuttu. Burada bir defa daha sertleştirilmiş plastik, öyle söyleyelim. Gene aynı kapı kolu burada da devam ediyor. Kapı kolunun aslında hissiyatı falan güzel. Bir premium havası var. Bunun haricinde burada güzel bir yalıtım görüyoruz. Çoğu araçta böyle, yeni araçların çoğunda böyle bir şey bulunmuyor. Burada gene aynı otomatik cam açma tuşumuz bulunuyor. Burada güzel bir göz var. Arka kapı olmasına rağmen ve de küçük bir kapı olmasına rağmen. Burada da önde de bahsettiğimiz gibi herhangi bir ibare bulunmasa da güzel bir hoparlörümüz, yani Beats Audio sistemimiz bulunuyor. Bu arada şu soru gelecek, inanıyorum ben. Acaba bunu nereden kanaat getirdiniz diye soracaklar bence. Beats Audio çünkü hiçbir yerde yazmıyor. Ben bunu tesadüfen fark ettim. Spotify uygulamasına bağlanmıştım Bluetooth'la, evet, ve ses yükseltip açtığımda Spotify'ın ses yükseltme imlecinde Beat Sound gibi bir ibare çıkıyor logo olarak, evet, ki bunu da belki sağ üst köşeye screenshot olarak eklerim. Evet. Bu bugüne kadar bindiğimiz hiçbir araçta olmadı. Yani Spotify eğer
bir hisse anlaşmış olsaydı bu bütün araçlarda ya da bütün kulaklıklarda görülürdü diye düşünüyorum açıkçası. Evet, bu araca özel bir durum bu. Aslında zaten ses kalitesinden bunu anlıyorsunuz. Çok temiz bir ses çıkıyor. Bassları, tizleri çok temiz ve de çok kuvvetli bir ses. Onun haricinde boyutlara gelelim. Baş mesafesi en önemlisi. Baş mesafesi bu arada. yani şu anda biraz daha iyi. Nasıl iyi? Önceki Clio 4'e göre çok daha ferah bir iç mekan sunmuşlar. Şu anda koltuk en önde diye farz ediyorum. Değil ya, ben oturdum en son. Yani 1.90 diyebiliriz aslında. evet, tam böyle 0 diyebilirim. Evet. Baş mesafesi de 0. Gene güzel ayarlanabilir kafalık mevcut. Bu arada aracın şoför koltuğu hariç bütün koltuklarına ISOFIX bağlantısı yapılabiliyor. Onun arkasında, koltuk arkasında cep de görüyorum Koltuk sanki. arkasında bir cebimiz mevcut. İyi, güzel bir boyutu var. Onun Bunu haricinde çok fazla kullanmıyorlar zaten. çok fazla normalde. kullanılmıyor. Bu kafalığın bu tasarımı yüzünden de aslında arka taraf biraz daha ferahlamış durumda. Gerçekten Clio 4'e göre, bir önceki nesline göre gerçekten çok daha ferah bir iç mekan sunuyor. Belki camlar daha büyümüş olabilir. Tam bir bilgim yok ama camların boyutuyla da alakalı olabilir. Önceki araçta çok fazla klostrofobik hissediyorsunuz. Bu araçta öyle bir sıkıntımız yok şu anda. Gerçekten ferah. Aracımızın koltuklarından da bahsedelim çünkü bunda gerçekten bayağı bir arge yapılmış duruyor. Koltuklarımızın özellikle yan taraftaki yanal destekleri ve sırt tarafındaki bu bel kavrama olayı, bel desteğimiz aslında gerçekten köşe kısımlardan bize spor bir aracın içindeymiş gibi araçta tutuş ve duruş sağlıyor. Açıkçası bu bizim çok hoşumuza gitti. Özellikle bu tasarıma yakın bir tasarımı yine Talisman'da görmüştük en son. Ve bu genelde RS modellerinde kullanılan bir koltuk yapısıdır. Ki kafalıkları da yine Volvo'nun testini izleyenler bilir. Bu yapıdaydı. Gerçekten beğendiğimiz bir koltuk formu oluyor kendileri. Bu konuda açıkçası Renault'a gerçekten başarılı bulduğumuzu söyleyebiliriz. Aracımızın bagajı 391 litre. Az önce bir önceki Renault 4'e göre bir genişleme fark ediliyor burada. Aslında litre olarak baktığınızda çok fazla olmasa da kullanılabilir alan daha fazla artmış durumda. Çünkü hani şu köşelerdekileri, küçük bölmeleri de litre olarak alıyorlar. Fakat her araçta bu çok fazla fonksiyonel olmuyor. Burada tamamen kutu gibi bir bagaj sizi karşılıyor ve 391 litre B segmenti hatchback bir araç için gerçekten güzel. Aracımızın bir de stepnesine bakalım diyeceğim ama herhangi bir tutma yeri yok. Buradan biraz kendiniz kanırtarak çekmeniz gerekiyor. Ve tek parça olduğu için herhangi bir katlanma da yok. Çok zor kalkıyor. Evet, burada mukavvamız. Bir ses yalıtımı diyelim en düşük kalitesinden, en ucuzundan. Bu arada şu köşede şu lastiğin altında yine boydan boya şu malzemeden var. Yine şu köşelerde de bu malzemeleri görmek mümkün. Yani izolasyon adına böyle bir şey yapılmış ama şu kısımlar bildiğiniz gayet araca yol sesi kazandıran öğeler. Evet, genel olarak aracımız bütün hatlarıyla bu şekilde. Bu arada Alper, arkandaki araba da bayağı yakışıklı duruyor. Arkadaşlar bu arada bunun incelemesini istiyorsanız da en yakın zamanda bu arkadaşın linkini bırakayım ben size, bir darlarsınız Instagram'dan evet, bu aracı lütfen çekin diye. O da öylelikle çekilmiş olacaktır. Evet Alper, bu aracı beğendik mi? Nedir son yorumumuz? şöyle bagajımızı da kapatalım. Sağ tarafta tutma yerimiz var Allah'tan. Evet. Burada. Araç genel olarak aslında Clio 4'e göre bir makyaj geçirmiş değil de gerçekten de yeni bir araç olmuş burada. Daha fazla şehir içi odaklı, daha sportif bir araç olmuş aslında. O yuvarlak hatlarını kaybetmiş, biraz daha sert görünümü var. Farlarında bu çok fazla belli. Çok daha aslında göze hoş bir araç olmuş. Biraz daha 208 kıvamında. Aslında yeni çıkan bir 208 kıvamında bir araç olmuş. Aslında ben beğendim bu aracı. Açıkçası ben de beğendim. Kamera arkasındayım, beni göremiyorsunuz şu an ama bu araca yorumum gerçekten güzel bir araçtır. Evet, şimdi aracın içerisinde, aracın sürüşündeyiz. Aracı biraz da bu şekilde inceleyelim ki biraz daha net fikir sahibi olun. Durduğu yerde bazı şeyleri net olarak söyleyemeyebiliyoruz. Bazı şeyler kaçabiliyor ama aracın içinde bunları aklımıza geldiğince sizlerle tekrardan paylaşalım. Aracın sürüşü, direksiyon hissiyatı olarak baktığımız zaman aslında ne elektronik ne de bir hissiyat var. Ya böyle tam ikisi arasında ama sanki direksiyonda biraz elektroniği hissediyoruz. Daha çözemedim ki tam ne olduğunu. Elektronik kanka yani. Elektronik. Baksana şuna. Gecikmeli. Talisman işte. Aynen. Tamam ama Talisman da artık. Arkada vardı ya, o yüzden. Hiçbir şey yoktu onda. Zaten aracın birçok özelliğinden size aracı demin izlediğiniz videolarda anlatmaya çalıştık ama sürüşten bahsetmedik.
Aracın sürüşü böyle orta sert bir süspansiyona sahip, yumuşak bir araba değil. Üstündeki lastikler dediğimiz gibi Michelin Primacy 4. Ne çok sert ne yumuşak hamurlu bir lastik. Tam İstanbul için en ideal lastiklerden bir tanesi aslında. Şey diyebilir miyiz? Her şeyden biraz var, hepsinin ortasında. Kesinlikle her şey tam kararında. Her şey aslında tam istediğimiz ve alıştığımız Renault karakteristiğine sahip. Bu arada aracımızda konfor sinyali de bulunuyor gördüğünüz üzere. Aracımız benzinli 1.3 motor, 130 beygir bir motora sahip. Aracımız ortalama İstanbul trafiğinde aslında biz sabahtandır biraz yüksek tempolu kullanım yapıyoruz ki hani aracı biraz daha net görelim. Aracın karakteristiğini, yakıtını vesaire biraz daha net sizlerle paylaşabilelim diye. Bununla alakalı olarak araç şu an 8,5 litre civarında yakıyor. Fakat bu dediğimiz gibi biraz agresif bir sürüşte bu şekilde. Evet, çekimlerimizde de yaptık. Tabii. O ve hani agresif bir sürüş, trafikli bir sürüş. Yani agresiften kastım trafikli ve aracın az yakmasına dikkat edilmeden kullanışı diyelim. Ben far sensörümüz de devreye girdi zaten. Tünelde olduğumuz için. Aracın yakıtı genel olarak trafikte 8'lerde, 8,5 litrelerde bu kullanımda, şehir içi diyelim. Ama bunu çok sakin kullanarak, start stop'u etkin kullanarak yüksek oranla, yani tahmin ediyorum ki yaklaşık 5,5'lara, 5 litrelere gayet rahat şekilde düşürebiliriz. Hatta sizler için bir kilometremizi sıfırlayalım. Şu an aslında biraz trafikteyiz ama gene de bizim şu anki aldığımız sonuçtan daha da düşük bir sonuç çıkar. Şimdi gaza biraz daha az basalım, evet. Biraz daha sakin gidelim. Biz arabadan bahsederken bu yine sizin ekranda görebileceğiniz şekilde kalsın zaten. Aracın içerisinde büyük ölçüde sessizlik hakim. Fakat gel gelelim aracın segmentinden dolayı tüm rakiplerinde olduğu gibi bu araçta da yol sesi az da olsa var. Özellikle ses sistemi vesaire zaten bunlardan bahsetmiştik ama ya bu üzerindeki ses sistemine rağmen Alper'in dikkatini çekti. Alper daha çok vakti olduğu için biraz daha dikkatli bu konularda. Ses olarak birazcık ses var. Fakat bu yol sesi, herhangi bir rüzgar sesi vesaire bir durum söz konusu değil. Ki yine yüksek hızlarda da bu rüzgar sesini Renault bayağı önlemiş aslında. Ya tahminimce bir 130'a kadar bir rüzgar sesi yoktu. Evet, yani sanıyorum ki ben de aynı limiti 150-160'lara çıkarıyorum rüzgar sesi olarak açıkçası nitelediğimiz zaman. Direksiyonumuz bu paket dolayısıyla dediğim gibi aracımızın direksiyonu vesaire deri ve bu sayede gerçekten direksiyon çok şık, çok tutulabilir. Baktığımız zaman dilediğim gibi rahat şekilde kavrayabiliyorum direksiyonu. Yapı olarak gerçekten çok güzel. Şu yine kulakçıklarım da efektif çalışıyor. Gayet güzel çalışıyor. Yani tuşa bastığım zaman 1-2 saniye geriden değil de aynı saniye doğrudan gördüğünüz üzere şu şekilde vitesimi düşürebiliyorum. Görmüş olduğunuz üzere bu aşamada çok efektif olmayacak belki ama tüketimim de sürekli değişiyor. Daha yeni sıfırladığımız için bu değişkenlik söz konusu. Ama büyük ihtimalle trafikten çıkıp 50-60 km hızlarda seyrettiğimiz zaman aracımız 5,5 litrelerde, 5 litrelerde, uzun yolda da büyük ihtimalle 4,5 litrelerde gidecektir. Çünkü 7 vitesli bir şanzımana sahip ve vites oranları gerçekten güzel kademelendirilmiş. Ya EDC tabii ki DSG'nin rakibi olamaz ama gerçekten aslında bizi konforlu hissettiriyor. Vites geçişlerini vesaire çok fazla düşünmüyoruz bu araçta. Gayet güzel çalışıyor diyebiliriz şanzıman için. Şanzımandan bahsediyorduk. Ben de şöyle söyleyeyim. Belirli bir süre 6 vitesli modelini kullanmıştım bu EDC'nin Talisman'da. Ona nazaran bu 7 vitesli yeni nesil EDC gerçekten bir çağ atlamış diyebiliriz. Gerçekten bir vites geçişlerinde olsun, kalkışlarda olsun, hatta senin de söylediğin gibi vites oranlarında gerçekten bir yenilenme, bir gelişme söz konusu. Gerçekten bu şanzımanı daha çok beğendim. Ki büyük ihtimalle kavrama olarak, yazılım güncelleştirmesi olarak birçok yenilik de vardır diye tahmin ediyoruz. Evet. Araç zaten dediğimiz gibi şu an yoğun trafiğin içindeyiz. Şu ekranın bu şekilde durması gerçekten tabii şu an müzik vesaire açamadığımız için çok fazla göremiyorsunuz ama örneğin buradan telefonumun bütün işlemlerini CarPlay sayesinde çok rahat şekilde yapabiliyorum. Mesajlarımı okutabiliyorum ya da şuradaki butondan görmüş olduğunuz çok rahat şekilde komutlarımı verebiliyorum. Örneğin hatta deneyelim bir tane. Ara Alper Utku Ceylan. Bir saniye. Ses kayıttı.
devam ediyorum. Bir sorun oluştu. Lütfen yeniden deneyin. Gördüğünüz üzere çok başarılı çalışıyor. Bu arada yakıt tüketimini sıfırladık ama aracı Eco moda almayı unutmuşuz. Eco moda alalım aracımızı. Eco'ya aldığımızda şu göstergede, yol bilgisayarımızda bir logo çıkıyor. Bu arada start stop'um da devrede. Aracımda otomatik kararan dikiz aynası maalesef yok. Yani şurada eski usul mandallı şekilde bir sistemimiz var. Bu kadar dolu bir kısma, açıkçası şöyle kapatılan bir kısma açıkçası bence buraya Joy pakette bile kararan dikiz aynası bence yakışırdı diye düşünüyorum. Tavan aydınlatmaları, bu güneşlikler vesaire. Gerçi güneşlikleri bence biraz ayrı nitelendirelim. Çünkü kalitesiz değil gerçekten. Gayet güzel. İki tarafta da, şoför ve yolcu tarafında da aynamız mevcut. Ve de çok ince değiller. Gerçekten tok yani. Ve kapanıp açılması evet ucuz hissettirmiyor. Evet. Güzel hissettiriyor açıkçası. Yani tabii ki beklemiyoruz ama en azından yolcu tarafında bir ışık olmasını beklerdim açıkçası. Çünkü araç gerçekten çok çok dolu görünüyor araca bindiğimiz zaman. Özellikle şuradaki tasarım, gördüğümüz ekran, sürücü hali, direksiyonun vesaire gerçekten çok güzel detaylara sahip ve çok doygun görünüyor, zengin görünüyor açıkçası. Ama bu birinci şoku aracı anahtarla çalıştırırken yaşıyorsunuz. İkinci şoku da araçta kol dayama olmamasından yana çekiyoruz. Bu bence büyük bir eksi. Kol dayama gerçekten bu araçlarda şart. Şöyle araya gireyim. Bu tabii bizim Touch donanımımızda yok. Evet. Kol dayama. Icon'da geliyor kol Icon dayama. paketinde geliyor. Fakat ondaki kol dayamada bu arada demin Icon'un arasındaki farkları biraz daha net öğrenmek açısından Üsküdar'daki Kemal Tepretoğulları Renault servisine gittik. Orada biraz ikisini detaylı incelediğimiz zaman onlarda opsiyon olarak 9 inçlik bir ekran var. Özür dilerim. Bunlarda opsiyon, onlarda standart olarak geliyor sanırım. Evet. Ya da hepsinde mi opsiyon acaba? Yani. Onu sormadık. Çünkü turuncu olan Touch paket turuncu olan Icon pakette de bu ekranı gördüm. Icon pakette evet. O herhalde yani, opsiyonel büyük ihtimalle. tabii bu dönemde değişebiliyor bu şeyler Türkiye şartlarında. Ya örneğin bu arabanın şu anda 1.330 beygiri gelmiyor. Gelecek olan beklenen araçlarda ise yine Icon gelmesi beklenmiyor. Icon paketli bu motora sahip bir arabaya sahip olamayacağız demek bu saatten sonra. Fakat bayide ikinci el araçlara baktığımız zaman yine Icon paket bu motora sahip, bu şanzımana sahip araçları görmek mümkün. Dediğim gibi sıfırda bunu maalesef göremeyeceğiz bir daha. Oysa ki bu motoru gerçekten çok beğendik. Gerçekten çok güzel, güçlü, atik ve yakıt tüketimi, yakıt performansı olarak da açıkçası gayet tatmin edici bir motor kendisi. Evet, Renault'dan beklediğimiz gibi düşük yakıyor. Evet, şimdi yakıt tüketimine tekrar dönecek olursak trafikten çıktık, sakin sakin gidiyoruz. 6.6 civarına çıktı tekrardan. Yani bu dediğimiz gibi 5.5'ları vesaire çok rahat görebilirsiniz. Şimdi arabanın her şeyinden bahsettik. Frenlerini, yol tutuşunu, gidişini biraz gösterelim dilerseniz. Bunları çok fazla anlatmak değil de daha çok sizin seyrederek görmeniz bence çok daha fikir sahibi olmanıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Dilersek biraz bakalım. Yol müsait olursa tabii. Asfalt da biraz kaygan ama aracı gerçekten yola çok güzel tutunuyor. Biraz arka hafif oynasa da gayet açıkçası güvende hissettiriyor. Yolcu tarafında nasıl hissediliyor Alper bu? Yolcu tabii koltuklarımız, bahsetmiştik daha önce de dış çekimleri yaparken. Gerçekten insanı sarıyor. Çok fazla böyle sağa sola savrulmanızı engelliyor. Rahat bir koltuk. Yani bu araçtan bekleyeceğinizden bir tık üst seviyede bir koltuk diyebilirim. Aynı fikirdeyim. Frenleri deneyecektik normalde ama galiba şu an pek mümkün durmuyor. Şöyle baktığımız zaman
ABS devreye girmeden çok rahat şekilde durabiliyoruz. İstediğimiz an, istediğimiz gibi. Genel olarak bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olalım. Yine bununla alakalı, bu araçla alakalı sorularınız, aklınızda soru işaretleri vesaire olursa yine bunları da yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir şey eklemek istiyorum. Şu anda bu aracın bu taç paketinde böyle bir motor satılmıyor. Şu anda tarihe bakıyorum. Tarih 22 Nisan. Aslında bu araç birkaç aydır bu paket, bu araç bu motorla satılmıyor. 1.0 X-Tronic olarak CVT şanzımanla, bizim bildiğimiz adıyla, basit adıyla. Nissan'larda kullanılan evet, vesaire. Nissan Micra diyebiliriz aslında. Aynen. O 1.0 motoruyla. Onunla bütünleşmiş. Evet, bu aslında şu anda ne diyelim, çok fazla bulunamayan bir motor donanım kombinasyonunda. Evet. İlk geldiğinde RS'ler ve Touch'larda geldi sadece. Evet. Şu an yok ama aslında en güzel motor seçeneği diyebiliriz aslında, bu motor evet. için. Yani bu Touch olmasına rağmen, aracın bu görünüşüne, ne bileyim jant kapağına rağmen aslında 130 beygiriyle çok fazla sizi tatmin edebilecek bir güçte. Evet, o zaman görüşmek üzere diyelim. Videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.